Cille. Bunun hikayesi hem karmaşık hem de çok gizemliydi. Birçok izleyici insanların ve Ezekilerin boyutunu biliyordu ama üçüncü farklı bir boyutun varlığından habersizdi. En önemlisi ise neden 12 efsanevi cille vardı? Kapı kapatılmış ise nasıl Ezekilerden 3 kişinin insanların boyutuna geçebilmişti? İşte bunun gibi bütün soruların cevabı bu videoda yatıyor. Çok uzun zaman önce insanlar ve Ezekiler arasında büyük bir savaş çıktı. Bu iki ırkın boyutlar arası savaşı çok kanlı geçiyordu. Her iki taraf da bir türlü bu savaştan galip gelemediği gibi sürekli kayıplar veriliyordu. Bir gün iki ordu Demirci Vadisi'nde karşı karşıya geldi. İnsanlardan Kadu, Ezekilerden Zed öne çıktı. İki kral kadim ağacının gölgesinde ant içtiler ve böylece Hazar devri başlamış oldu. Zaman aktı geçti. Zend ölünce yerine geçen kötü kalpli Zigad barışa son verdi. Bütün umutların tükendiği o anda yaşlı kral Kadu ikivak ağacına sığındı. Ağaç ona halkını kurtaracak sırrı açıkladı. 12 kutsal yaratık ve cillelerin gücünü. İşte sır buydu. Kadu bir kum ocağında kimisini suyla, kimisini havayla, kimisini toprakla ve kimisini de ateşle terbiye ettiği 12 cille yaptı. Efsanevi cilliler ağaca teslim edildiğinde ikivak derin uykusundan uyandı ve bir duvarla insanlarla Ezekilerin dünyalarını birbirinden ayırdı. Kapı tekrar açılmamalı, Kadu'nun sırrı korunmalıydı. Tüm hikaye böyle başlamıştı. Birazdan sizlere hikayesini anlatacağım çizgi filmin bir Türk yapımı olduğunu duyunca eminim ki gurur duyacaksınız. Çünkü bu zamana kadar yapılmış hem kurgusal hem hikayesi hem de kalite olarak Japon animeleriyle kıyaslanabilecek bir yapıya sahipti. Ancak kimsenin tam olarak bilmediği Cille'nin hikayesi neydi? Neden 12 efsanevi yaratık vardı ve bu yaratıklar neden özeldi? Ezekiler kimdi? Neden insanlarla savaşıyorlardı? Bu boyutlar arası kapı da neyin nesiydi? Madem bu kapı zamanında Ezekilere kapatıldı, nasıl oluyor da insanların dünyasına Rehsen, Ehendil ve Gabi gibi Ezeki ırkına ait olan bu varlıklar insanların boyutuna geçebilmişti? Asıl önemlisi olan Cille'nin asıl hikayesi neydi? Ben Masalcı Dede. Bu videomda sizlere Cille çizgi filminin en ince ayrıntısına kadar hikayesini anlatacağım ve bilinmeyenlerini sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkanıza yaslanın ve Cille'nin gizemli hikayesini dinleyin. Çizgi filmin hikayesine başlamadan önce ana karakterlerden bazılarını tanımakta fayda var. Çünkü bu kişiler Cille'nin hikayesine yön veren ve bu gizemli olayın başlamasına neden oluyor. Ana karakterimiz Kayra kendisi bir Ezeki ve kralın soyundan geliyor. Ancak kendisi fark edildiği üzere insanların boyutunda yaşıyor. Talu, Kayra'nın arkadaşı ve en yakın dostu. Solin, tıpkı Talu gibi Kayra'nın arkadaşı ve bu macerada birbirlerine destek olup bu yolculuğun ana sütunlarını oluşturuyorlar. En önemlisi ise 12 efsanevi cillelerin en güçlülerine sahipler. Müdrik, Kayra'nın amcası ve kendisi bilgi biri, eski hikayeye dair en net bilgilere sahip. Savaşın yaklaştığını, Ezekilerin boyutlar arası kapıyı açıp savaşı başlatmaya çalıştıklarını bildiğinden bunu durdurmak için 12 efsanevi cille ve 4 temel kitabı aramakta. Ezekilerden Rehsen, kendisi bir komutanın oğlu ve 12 efsanevi cilleyi bulması için görevlendirilmiş biri. Ehendil, Rehsen'in kardeşi ve son olarak Gabi, Rehsen'in arkadaşı. Bu üç kişi Ezeki diyarından olup kapıyı açmakla görevli karakterlerdir. Şimdi ana karakterlerimizi tanıdığımıza göre hikayeye başlayabiliriz. Biliyorum kafanızda çok fazla soru var. Nasıl oluyor da kapı kapalıysa Ezekilerden bu üç kişi insanların boyutuna geçebilmiş? Bunun cevabı tabii ki de esrarengiz, kapıyı hem açabilen hem de kapatabilen cillelerde gizli. Yani 12 efsanevi cillede. İnsanlardan Kadu kapıyı mühürlemek için ikivak ağacına sığınmıştı. İkivak ağacı ise ona cillelerin gücünü kullanmalarını ve bu kapıyı mühürlemesini istedi.
Şimdi insanlar ve Ezekiler adında iki ırk var ve bu iki ırkın arasında bir boyut kapısı mevcut. Bir de kimsenin fark edemediği cinlilerin boyutu var. Tüm bu güçlü yaratıklar aslında başka bir boyuttan geliyor. Önceden insanlar ve Ezekilerin boyutlar arası geçişi serbestti. Fark edildiği üzere Ezekiler teknolojik olarak gelişmiş bir toplum ve cinlileri bulan kişiler olma ihtimali çok yüksek. Çünkü insanlar Ezekilere karşı olan savaşında galip gelemiyordu. Kötü olan taraf ise gitgide yeniliyorlardı. Ezekilerin en güçlü yanı ise bu yaratıkları kullanabilmek, hatta kendi yaratıklarını yapay bir biçimde yapabilmeleriydi. Bu da Ezekilere ezici bir güç sağlıyordu. Bu animede adı geçen ikivak ağacı eski Türk mitolojilerinde yer alan hayat ağacını temsil etmekteydi. 4 kutsal kitap ise 4 elementi temsil ediyordu. Bu elementler sırasıyla ateş, su, toprak... Tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Şaka. Bunu yapmasam ölürdüm zaten. Tabii ki de hava. Bu elementlerin her birinin ise üçer efsanevi cilleye güç vermekteydi. Bu 12 cille ise Türk mitolojisinde bulunan 12 burcu temsil etmekte. Çizgi filmin ayrıca eski kitapların ve duvar yazılarının eski Türk alfabesiyle yazılmış olması güzel bir ayrıntı. Tüm bu bilgiler ışığında konu daha da ilginç hale gelmekte. Bu cillilerin efsanevi olmasının nedeni kendi rızaları ile cillilerin içine girmeleri ve güçleri sayesinde bu kapıyı açıp kapatabilmeleri. Bu bilgi bizlere cillelerin kendisine ait bir iradesi olduğunu gösteriyor. Yani sadece birer yaratıktan ibaret değiller. Ezekiler zaman içerisinde kendi cillilerini yapmayı öğrenmişler. Ancak hiçbiri bu kadar güçlü olamamış. İnsanlar da Ezekiler sayesinde bu bilgileri edinmiş. Ne yazık ki bu savaşta insanların yaptığı cilliler pek etkili olamamış. Ezici üstünlük Ezekillerin elindeymiş. İnsanların kralı Kadu ikivak ağacına yani hayat ağacına sığınmıştı. Bu ağaç ona efsanevi cillileri nasıl yapacağını ve cillelerin içindeki yaratıkları nerede bulabileceğini ve nasıl ikna edeceğini söyledi. Aslında kimsenin gidemediği 3. boyut yani yaratıkların boyutuna sadece Kral Kadu geçmişti. Kimseler bu boyutu bilmiyor çünkü Kadu'nun sırrı gizli tutulmalıydı. Ezekilerden 3 kişi olan Rehsen, Ahendi ve Gabi karakterleri bu efsanevi cillilere sahip oldu. Çünkü araştırmacılar bir kazı esnasında bu cillilere ulaştı. Ezekiler de bu cillileri zorla sahip olarak insanların boyutuna geçti. Şimdi işin karmaşık yerlerinden birine geliyoruz. Bütün efsanevi cilliler ikivak ağacına verilmişti ve kapı mühürlenmişti. Kral Kadu da sonra bu cillileri saklamıştı. Ama nasıl oluyor da dünyada saklanmışken neden Ezekiler diyarında olabiliyor? İşte burası tam bir gizem. Ancak bilindiği üzere videonun sonlarında değineceğim diğer efsanevi cilliler aslında bir kısmının dünyada, diğer kısmının ise Ezekilerin diyarında olduğunu anlayacağız. Bu nedenle işte burası tam bir gizem ya da hikayede bir eksiklik var. Bizlerin bilmediği hikayenin başka bir yönü de olabilir. Neyse, Ezekiler bu cilliler sayesinde insanların boyutuna geçiyor ve başlıyorlar kayıp efsanevi cillileri aramaya. Bunları duyan Müdrik hemen hazırlıklara başlıyor. Çünkü bu savaşı başlamadan bitirmenin bir yolunu biliyor. Bunu da ancak Kayra ile yapabileceğini zannediyor. Halbuki bütün savaşın başlangıcı Kayra yüzünden olacaktı. Hiç farkında değildi. Çünkü çok eskiden Ezekilerin kralı olan Zed'in varisi Ebrar'dı. Ebrar hain vezir tarafından sürüldü ve hapse atıldı. Barış yanlısı olan herkes ise bu kötü kraldan uzaklaştı. Sürülmüş durumdaki olan Kral Ebrar ise kaçıp tahtı geri alabilmek için elinden geleni yaptı ancak bir türlü başaramadı. Ebrar'ın yanlıları olan Ezekiler ise kralı korumak için çalıştı ve çabaladı. Bunlardan biri de Müdrik idi. Aslında Müdrik bir Ezekiydi. Ebrar'ın yanlısı olan kişilere muhafız ismi verildi ve zamanı geldiğinde Ebrar'ın varisi Ezekilerin kralı olacaktı. Ancak hain bir pusuda ailesi katledildi ve geriye sadece Kayra kaldı. Yani son Ezeki kralının varisi Ebrar'ın torunu Kayra. Aradan uzun süre geçti. Müdrik bile Kayra'nın bir Ezeki olduğunu unuttu.
Ancak hikayedeki eksiklerden biri de madem boyutlar kapalıydı nasıl oluyor da Müdrik ve Kayra insanların boyutuna geçebilmişti? Bunun cevabı ise diğer efsanevi cillilere sahip olan muhafızlarda gizliydi. Bu da bizlere efsanevi cillilerin bir kısmının dünyada, diğer kısmının ise Ezekillerin diyarında olduğunu bizlere açıkça gösteriyor. Özellikle de bu kişilerden birinin Gazal olduğunu söyleyebiliriz. Muhafızlar ve Kayra'nın arkadaşları kutsal kitapları, bunun yanında da 12 efsanevi cilliyi ararlar. Tek tek bütün cillileri bulurlar ve kapıyı mühürlemek için kutsal kitapları kullanırlar. Çünkü sadece 4 kutsal kitap ikivak ağacının yerini gösterebilir. İkivak ağacı sihirlidir ve yerini kimse bilemez. 4 kutsal kitap sayesinde bu ağaç kendini gösterir ve muhafızlar Kayra ile beraber yola koyulurlar. Burada anlamanız gereken ikivak ağacına konulan 12 efsanevi yaratığın kişinin isteğine göre hareket etmemesi. Yani sadece bir insan kapıyı kapatabilir, bir Ezeki ise açabilir. Kişi kapatmak veya açmak isterse ikivak ağacı buna göre hareket etmez. Kişinin hangi ırka mensup olduğunu bilir ve ırkına göre hareket eder. Müdrik, Kayra'nın bir Ezeki olduğunu unuttuğu için kapıyı onun kapatmasını ister ancak kapı kapanacağına birden açılıverir. Artık boyutlar arası kapı açıktır. İşte bu kapı bütün savaşın başlangıcına açılan kapıydı. Kapı açıldıktan sonra Kayra ve muhafızlar savaşın geleceğini bildiğinden olabildiğince kuvvet toplamaya çalışırlar. Muhafızlar insanların boyutundan, Kayra ve arkadaşları ise Ezekillerin diyarında yaşayan ama Kral Ebrar yanlısı olan halkları bir araya getirmeye çalışırlar. Ne yazık ki insanların kralı bunu pek umursamaz ve Müdrik'e asker falan vermez. Bu zamana kadar müsabaka yapıp cillilerini aldıkları cille ustalarına giderek durumun ehemmiyetini açıklarlar ve kaybetmiş oldukları cilleleri onlara geri verirler. Cille ustaları da onların yanında savaşacaklarına söz verirler. Kayra ve arkadaşları ise Ezeki diyarında zulme uğramış olan halka kendini ispatlamak, yakında gerçekleşecek olan savaşta kralının yanında olmaları için uğraşır. Bu uğraşın yanında bir sürü müttefik toplarlar. Ancak yine de Ezeki kralına karşı bunlar yetersizdir. Kayra ani bir baskınla onlara saldırmayı planlar ve bunu da başarırlar. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Ezekiler kendi cillilerini yapabiliyorlar ve en güçlü, en devasa cillilere sahiplerdi. Savaş aylarca sürdü. Her iki taraf da kazanamadı. Ancak iki taraf da perişan bir haldeydi. Kayra'nın yanında savaşan halkın güçlü iradesi Ezekilerin kralını ufak da olsa yapmaya zorladı. Çünkü kendi askerleri artık isyan ediyordu. Bu yüzden uyanık Ezeki kralı 7 günlük bir müsabaka sonucunda kazanan tarafı belirlemeyi teklif etti. Bu teklif aslında teoride kaybedilmiş bir savaşın kaçış manevrasıydı. Bu müsabakalar sonucunda Ezekilerin kralı yenildi. Son maç öncesi Ezekilerin kralı Kayra ile bir maç yapmayı teklif etti. Bu maç esnasında aslında Kayra yenilecekti fakat bu 12 efsanevi cillilerin çok gizli bir yeteneği vardı. Bu yetenek eğer çok önemli bir savaş olursa ve bu savaşın sonucunda insanlar ve Ezekiler arasında bir savaş çıkacaksa bu savaşı engellemek için gizli yeteneğini ve gücünü kullanmasını istedi. Bunu isteyen kral Kadu'ydu. Bütün cilliler de bunu kabul etti. Ancak eğer bunu yaparlarsa artık güçlerini kullanamayacaklardı. Yani öleceklerdi. Hem de tamamıyla. Bu savaşın gidişatını Behmut değiştirdi. Yani Kayra'nın cillesi. Kendisini feda ederek Ezekilerin kralını son gücüyle vurarak yendi. Tahta tekrar Kayra geçti ancak Ezekileri en iyi tanıyan Reysen olduğu için tahtı ona bıraktı. Böylelikle barış devri tekrar başladı. Sizlerden özür dileyerek sadece 52 bölümlük bir hikaye akışını anlattığımı söylemem gerek. Çünkü hani derler ya, bazen zirvede bırakmalısın. Bazı filmlerin ikincisi olmaz diye. İşte Cille de 52. bölümün finalinden sonra bunu yapması gerekirken hata edip bir sezon daha çıkardı ve seriyi mahvetti. Bu süreçten sonra aslında Behmud'un ölmediği, kendi boyutunda yaşadığı ve onu kurtarmak için en güçlü Cille olan
Bazu ile yapabileceğini bilgileri edindi. Ancak bu hikaye akışında artık Cille'nin birer kart veya bilgisayar oyunu gibi bir versiyona geçtiğinden dolayı klasik özünden uzaklaşmıştı. Bu seriye olan hayranlığımı baltaladı. Bu yüzden 53 ile 66. bölümleri arasında yaşanan olayları hikaye dair bir bilgi olmadığından sizlere anlatmadım. Ancak bir sonraki sezonlarda eğer gerçekten dişe dokunur bir hikaye varsa sizlere anlatacağım. Sizler de bu seriye ait hislerinizi veya yorumlarınızı videonun altına yazarak bilgi fırtınasına katılmanızı istiyorum. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.